sevgili Onur Akay Kaçak, sevgili ünlü sanatçı, sevilen yazar. Onurcuğum nerelerdeydin? Anlat bakalım. Evet, ben de çok özledim vallahi Bilal abicim sizleri. Bir hafta canlı yayına katılamadım. Datça'da böyle biraz işlerimiz vardı. Datça'ya gittim. Marmaris'e uğradık. İşte daha sonra tekrar döndüm Bilal abicim. Ne güzel, ne güzel. Turist var mıydı oralarda? Marmaris'te vardı. Datça'da yoktu. Datça daha sessiz sakin bu mevsimde ama Evet. Marmaris'te vardı Bilal abicim. Güzel, güzel, güzel. Herhalde Marmaris'te yılbaşı için gelenler de oluyorlar. Antalya'ya, Marmaris'e geliyorlar diye biliyorum. Antalya'ya çok sayıda gelir her sene. Denize bile girerler 1 Ocak'ta. Doğru, doğru. Banu Kabaş merhaba. Teşekkür ederim Banu. Lydia bonjour Lydia. Lydia bonjour. Onur sana çok selam söylüyorlar. Bak Elif Onur abi diyor. Bonjour Bilal Onur diyor Lydia. Arkadaşlar hepsi tek tek çok selam söylüyorlar sana ve bana. Benden de çok çok selamlar, sevgiler herkese. Birçok da mesaj aldım, canlı yayınları özledik diye. Bugün kavuştuk. Bazen böyle küçük ayrılıklar olabiliyor Bilal abicim. Aralık ayı biraz da sahne programları da yoğun oluyor. Evet. Yılbaşı, yeni yıl. Yılbaşında da ben İzmir'deyim Bilal abicim. İzmir'de misin? Belli oldu mu? Evet, İzmir'de bir otelde olacak. Kesinleşti gibi, %99 gibi görünüyor. Evet, Ha, güzel, güzel. evet. İzmir'de Onur Akay İzmirli dostlar. Onur Akay İzmir'de olacakmış yılbaşı gecesi. Belki Onur Akay'la yeni yıla girmek isteyebilirsiniz. Onu sıkıştırabilirsiniz. Kuliste ziyaret edip Afram'la ilgili bilgi isteyebilirsiniz. Sahnede zaten artık Bilal abicim bundan önceki sahne programlarımda da hep bu şekilde oldu. İstekler gelir ya peçeteyle böyle ara Evet. sıra istekte bulunurlar, bağırırlar seyirciler. İşte Çile Bülbülümü okuyun diye falan. Şimdi isteklerin yanı sıra Afra ile Mert nasıl diye bağıranlar ve peçeteye yazanlar oluyor. Öyle Çok mi? ilginç. Evet. Çok güzel, çok Ve güzel. bunu en son yaptığım gala programında da rastladık. Hatta afişteki fotoğrafı yurt dışından arayıp da Afra ile Mert'i soranlar olmuş rezervasyon bölümüne. Çok ilginç. Enteresan. Enteresan. Evet, sevgili Onur Akay'la kavuşunca dostlar sohbet etmeden kolay kolay konulara geçmek istemiyorum. Peki hava nasıldı şeyde Datça'da ve Marmaris'te oralarda sıcak Marmaris mı? sanki biraz daha sıcak, daha iyi gibi. Datça'da yani çok da sıcak değil. Akşam yine serin Bilal abicim. Denize Aynı. giren var mıydı? Marmaris'te turistler vardı böyle e, girmiyorlardı ama e, güneşleniyorlardı. Güneşleniyorlardı. Evet. Antalya'da giriliyordur. Antalya'da girenler varmış diye duydum Konya altında oturan bir arkadaşımdan Bilal Evet. abicim. E, Güneydoğu'da, doğuda kar var. İşte güneyde, Akdeniz'de denize var. Türkiye'nin de bu güzelliği var değil mi? Her mevsim Tabii. yaşanabiliyor. Türkiye'miz öyle ya. Her yeri Datça da çok güzel bir yerdir. çok. 2000'li yıllarda da çok kaldım ben. 3B meşhurdur. Balık, badem, bal. Böyle bademleri getirirler buzların içinde yaz aylarında. Doğru. E, Balı da meşhur. Orada kekikler çok fazla. E, Bayağı böyle güzel. Karettaları meşhurdur. Bir tarafı böyle bir kısım var orada. Beni bir arkadaşım da götürmüştü daha önce ki gittiğim yıllarda. Bir tarafı Ege, bir tarafı Akdeniz'dir. Orada bitiyor. Ondan sonra Ege başlıyor. Akdeniz'e giriyor. Çok ilginçtir ve havası da güzeldir. Tabii Akçay'ın havası hepsinden bambaşka. Kaz Dağları çok farklı bir havaya sahip. Sabahları burada yatıp burada kalanlar sabah kalkınca mutlaka anlarlar. İşte Marmaris'e, Bodrum'a, Çeşme'ye
hava atmaya gidebilirler ama en güzel havayı Akçay'da alırlar diyorum ben. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Oksijeni en bol, en bol, en güzel. Zaten bir kere Bilal abi bunu televizyonda söylemiştim. Ee, Evet. Yine bir değerli sanatçımızın vefatı nedeniyle işte Akçay'ın havasından bahsetmiştik. Altta e, Onur Akay işte sanatçı Balıkesir yazmışlar ama ben Balıkesir'de değilim. Hani Balıkesir'e bağlı diye. Balıkesir'de misiniz deyince haber kanalının spikeri. Ben de hayır Balıkesir'in sahili Akçay'dayım deyince Kaz Dağları'ndan konuyu açtı. Havasının çok güzel olduğunu. Ben de her yerde hava atabilirsiniz ama en güzel havayı burada alabilirsiniz deyince beni belediye başkan adayı yaptılar Bilal abiciğim. E, Direkt telefondan genel başkan aradı. Direkt aday oldum her yere afişlerim. Böyle geçtiğimiz yerel seçimlerde tabii ben o işi yapmayacağım için öyle onların biraz zorlaması oldu ama herkes de oy vereceğiz diye bir başladı Bilal abi. Hala bana başkanım diyen var yapmadığım halde. Çok güzel. Afişler büyük büyük asılınca. Çok güzel, çok güzel. Sevgili Onur Akay. Sevgili Onur Akay, sen yokken Mehmet Ali Erbil'le 3,5 aylık karısı boşanmaya karar verdi ya. Ay ben de 3,5 aylık deyince acaba dedim bebek mi geliyor? Bilal abiciğim. Yok, Ya boşanmaya evet. karar verdiler ya. Onları biz evlendirmiştik biliyorsun. Canlı yayında konuşmuştuk. O gün nikahları vardı. Yine seninle canlı yayındaydık. Bodrum'dan yapıyordum. Evleniyorlardı ve sen o zaman bir şeyler söylemiştin. İlginç bir şeyler. Tekrar etsene. O zaman Bilal abicim e, demiştik ki hatta konuşmuştuk kısa süre sonra e, bu evlilikte çatlaklar olabilir diye. Ya, Çünkü sürekli e, sevgili oldukları dönemde de yaşadılar. Çok kez ayrıldılar, barıştılar. çok. Hatta bir kız daha vardı. E, O iki kızın arasında Mehmet Ali Erbil kaldı. Biriyle küsünce Gülseren'le şimdiki eşiyle o kıza, ondan sonra tekrar Gülseren'e. Böyle süren bir ilişkiydi. Zaten biliyorsunuz evlenmeden önce de Gülseren Hanım bazı şeyleri çıkıp da sosyal medyada deşifre de etti Bilal Ya abi. ya ya evet. Yani Evet. biraz böyle e, sorunlar yaşayabilirler ama ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Boşanma olmayabilir de şimdi Gülseren Hanım'da biraz böyle kariyer planı da var. E, Televizyon kariyeri istiyor. Sunuculuk istiyor. Televizyonda olma isteği yüksek. Gündeme gelmeyi seviyor. Anlaşmalı olarak böyle fotoğrafları kaldırıp işte kavga ettik, ayrılıyorlar mı, tekrar barıştılar, ayrıldılar gibi Gülseren'i gündeme getirip böyle bir projeyle ekranlarda da görebiliriz yani. Biraz böyle PR'de olabilir bunlar Bilal abicim. Çok güzel söyledin. Ben de dünkü yayında boşanacaklarına inanmadığımı söylemiştim. Evet, planlı reklam ihtimali olduğunu çok düşünüyorum ben. Daha önceden bu yana yapıyorlar. Evliliklerinin başından bu yana TikTok'ta toplama. Daha nikah şekerleri erimedi ya. Bilal abi. Çok doğru. Çok doğru. Geçtiğimiz günlerde göz kapağı operasyonu olmuştu Gülseren Evet. Ceylan. Yani o kadar güzel şeyler söylüyordu ki yayında canlı yayın açmıştı. Gerçekten sizi seven, size değer veren, sizi hak eden insanla evlenin. Düşünün ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi gösteren, başımı okşayıp seven bir erkekle evliyim. Başka ne dilerim? Hep saygılı davranan, kötü söz söylemeyen bir adamlayım. Çok şükür. Bunu söyleyen bir kadın boşanmaz ya. Tabii Bilal abicim. Bu tarafta Ters döndü evet. yayınla ilgili bir şey oldu sanırım. Tamam düzeldi. İki yok. Evet. Tamam şimdi Evet, evet, oynama. evet. Evet. Yani bu kadar güzel Bu şeyler söyleyen bir kadın, seven bir kadın bu belli. Mehmet Ali de bu kadar seviyor. Baksana neler söylüyor. Ameliyata giriyor kadın, hediye alıyormuş ona. tabii alıyordur Mehmet Ali Erbil e, duygusallığı var kadınlara böyle davranışı Var.
onları mutlu eder, çapkınlığı meşhurdur zaten Bilal abicim. O yönlerinde kesinlikle. Ama tabii biraz tartışmalar yaşıyorlardı. Sanıyorum ki ben tanımıyorum ama Gülseren Hanım'da da biraz böyle çabuk sinirlenme var gibi. Mehmet Ali Erbil'i zaten herkes e, tanıyor. Evet. Ondan dolayı kavga etmiş olabilirler ama ben yine de işte ayrılacaklarını da hemen düşünmüyorum. Sanki böyle Gülseren Hanım'ı biraz gündeme getirme çabaları. Mehmet Ali Erbil de işte o şekilde bazı biliyor yani zaten magazini çok iyi bir şekilde kullanabilir Mehmet Ali Erbil. Her hareketinin haber olacağı ve her attığı adımın fotoğrafları belki ondan kaldırdı. İşte birkaç hafta aydır böyle sürdürüyorlar yani. Mehmet Ali Erbil işte televizyonda eski eşlerini anlattıktan sonra, aldatmaları anlattıktan sonra bu şekilde bir e, evden gitti, evden ayrıldı, işte fotoğraflarımı kaldırdı gibi e, işte haberlerle magazin gündemine geliyorlar. Aynen öyle. Bence televizyona da gelecek gibi. Herhalde Mehmet Ali Erbil'den tahminimce arzu ediyor, istiyor. Mehmet Ali Erbil de dostlarıyla konuşuyordur. Belki ona bir formatta bir program sundurabilirler. Ben öyle düşünüyorum yani. Olabilir, olabilir. Hellas, Hellas, hello, hello, hi, Hellas, Hellas from Greek. Greek bizi komşudan da izliyorlar, Yunanistan'dan da izliyorlar. Öyle mi? Ne güzel. Dünyanın dünyanın her yerinden izliyorlar dostlar. Evet, ben de senin dediğine katılıyorum. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3,5 yıllık eşinin, 3,5 aylık eşinin boşanacaklarını zannetmiyorum, düşünmüyorum. Katılıyorum sana. Çok haklısın. Çok haklısın. Evet. Bakalım pazartesi günü güya Mehmet Ali Erbil avukatına talimat vermiş. Pazartesi günü dava aç diye güya her şey belli olur salıya kadar. Evet. Ama kendisinin açıklaması yok herhalde değil mi? İddia bunlar. Kulislerde dolaşanlar mı? Yani nikah fotoğraflarını kaldırdığı söyleniyor. Ben açıp da bakmadım. Mesela Mehmet Ali Erbil'in. Evet. Eşi de Instagram'ı kapatmış, tamamen kapatmış filan. Ve Evet. aralarındaki işte geçimsizlik, yaş farkı, sık sık tartışmaları filan sebep olarak söyleniyor. Hep bilindik şeyler. Ama dediğin gibi kendilerinin bir açıklaması yok. Yok, evet. Evet. Dostlar, peki Onur Akay yayınımıza geldi ve hepiniz hemen Mehmet Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu haberlerini soruyorsunuz ama biraz sonra konuşacağız Onur Akay'la o konuları. Ümran nasılsın? Ümran moderatörüm. Hemen şu Mehmet Ali şu yaşta bile hala oynuyor gündemle. Helal diyor. Şu yaşta bile. Mehmet Ali sever oynamayı. Melahat merhaba. Peki Hande Erçel'le Onur Güvenatam aşkına ne diyorsun? Sen Onur Güvenatam'ı çok iyi tanırsın. Evet. Yalı Çapkını dizisiyle tuttuğu senaristlerle ve senaristlerin yazdığı senaryoyla Türkiye'yi hepimizi kanser eden değil Yapımcı. mi? Evet. Yapımcı. İkinci, ikinci sezonda, üçüncü sezonda Afran Fanları da mahvolmuşlardı. Hiç unutmuyorum o günleri. Ama çok başarılı bir yapımcı tabii ki. Taşacak Çok. Gideriz de onun. Daha yaptığı filmler, yapımlar, e, Evet. Bir sürü bir film sürü. platformlarında da izliyorum, görüyorum OGM'nin. Ee, Yani profesyonel anlamda da güçlü bir ittifak olarak da görüyorum Hande Erçel'le ilişkisini. Hande Erçel acaba Bilal abicim reytingler böyle düşüyor bana dizi teklifi gelmez diye mi yapımcının yanına gitti? Şimdi Garantiye herkes almak. şunu hemen burada araya gireceğim bir şey söyleyeceğim. Magazin konularında herkes yorum yapar ama Onur Akay başka yapar arkadaşlar. Onur Akay bir şey söylediği zaman önünü arkasını düşünerek söyler ve kafalarda hemen böyle bir sürü soru işareti. Acaba ne demek istedi?
Vay, öyle de oluyormuş demek ki. Onur Akay haklı filan gibi insanlar hemen düşünmeden edemiyorlar. Şimdi dedi ki profesyonel bir ittifak. Hande Erçel'le Onur Güven Atam'ın aşk Evet. yaşaması ve arkasından Hande Erçel'in reytinglerinin düşük olması nedeniyle kendine tutunacak bir dal, bir ağaç, bir çınar ağacı, bir kaya mı arıyor gibi bakabiliriz. Onurcuğum Tabii, çok güzel tabii. düşünce. Yani stratejik bir star imajı yönetimi örneğidir bu. Dönemde de hep gazino patronuyla evlenen sanatçılar olduğu en büyük gazinonun mesela e, eski yıllarda Behiye Aksoy'un Fahrettin Aslan'la evlenmesi. Daha sonraki dönemlerde Unkapanı'nda da yapımcılarla evlenen sanatçılar gördük, yaşadık. Tabii bir yapımcıda birden fazla sanatçı oluyor. İster müzik olsun, ister film veya dizi yapımcısı olsun. Başka sanatçılar da o şirketle anlaşmalı oluyor. Ee, Bir bayanla evlilik yaptığı zaman o da starsa, işte ünlüyse, onunla birlikteliği varsa zamanında gördük eski yıllarda. Başka diğer elindeki sanatçıların daha az reklamda yani reklamının daha az yapılmasını arzu edenler oldu. Böyle beddua eden sanatçılara bile rastladım. Bir yapımcının karısı da sanatçı tabii. Bilal abicim. Böyle çok şeyler yaşanıyor. İnşallah yaşanmaz. İnşallah sadece aşk olarak düşünmüştür. Profesyonel ve mantık olarak da düşünebiliyor artık bizim e, camiadaki bazı ünlü isimler biliyorsunuz. Aşık olmadan sadece mantıkla Bilal abicim belli bir yaştan sonra işte evleniyorlar. Böyle ya yapımcıyla ya bir iş adamıyla mutlaka o şekilde bir evlilik yapmak istiyorlar nedense. Aşka çok bakmayan var. Bakan tabii var da mesela Seda Sayan değil mi? Bence aşk kadını. Seda Sayan aşk kadını. Değil mi? Evet. Seda Ne Sayan. kadar güzel bir ruhu vardır böyle aşık olur. İsterse parası olmasın, ünlü olmasın, onu ilgilendirmez. İş adamı olmasın değil mi? Ebru Gündeş gibi mesela değil. Ebru Gündeş gibi değil derken yani ne anlamda? Ha, Ebru para, Gündeş'e para. Ha, para, evet, evet, evet. Para evet, değil mi? O maddi anlamda. Kocam evet bana bir dönem kocam bana tabii bir mahsus dönemde alacak. tabii bir dönemde aranjörler çok iyi beste yapan A plus beste yapan kişilerle sevgili olan popçular olurdu Bilal abiciğim. Kapatırlardı onları bütün besteleri ben okuyayım diye. Evet. Bu piyasada böyle çok ilginç şeyler yaşanıyor ve şöyle bir şey de kulağıma geldi. Hande Erçel e, OGM'de olan Mert Ramazan Demir'le e, yani partner bir dizide oynamayı arzu ediyormuş. Mert Ramazan Demir'in reytingleriyle e, daha fazla dizisinin ön plana çıkacağını düşünüyormuş. Bunu da kulislerden duydum Bilal abicim. Konuşuluyor. Çok doğru. Yani bunu istemesi gayet normal. Zaten hep seçimlerini Onur Güven Atam'dan önce de erkek oyuncu olarak kimin reytingi fazlaysa ondan yana kullanıyordu. Baksana 3 bölüm birden 3 değişik yapımda birden oynadı. O en son kimdi o öpüştüğü, bol bol öpüştüğü oyuncuyla. Evet, İki dizi bir sinema filminde oynadı. Bırakmadı adamı ya. Adamı bırakmadı. Adam seviliyor. Çok iyi oyuncu. Hem yurt içinde hem Türkiye'de çok seviliyor diye bırakmadı. Yani bu Metin Akgülger de çok iyi oyuncu mesela. Yine evet. onu seçti. İyi oyuncu olmayanla oynamıyor. Mert Ramazan Demir konusunda Onur Güven Atam'ın onu ikna edeceğini çok iyi biliyor tabii. Mert Ramazan Demir'i. E, Tabii. O yüzden Onur hatta ilk dizisini Mert'le yapmak isteyebilir. E, Hem de Bilal abicim bu belki de Mert Ramazan Demir'in bu oynayacağı dizide onu oynatmasınlar olabilir de yani. Öyle bir bilgi almadım henüz. Öyle bir bilgi bende yok ama oynamak istediğiyle ilgili konuşuluyor. Yazık olur Mert Ramazan Demir'e. Hakikaten yazık olur Mert Ramazan Demir'e. Biz her zaman bizim diğerlerinden farkımız hep doğruları konuşuyoruz seninle.
Onun için hiç sağdan soldan kıvırmaya gerek yok. Şöyle olur, Tabii. böyle olur diye. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğuna, dizisine yazık olur. Mert'e Afra Saraçoğlu gibi gözleriyle oynayan bıcır bıcır bir kişi lazım. Yani yeteneği yüksek olması lazım. Mert gibi. Mert de öyle. Yeteneği çok yüksek, çok başarılı. E, Hande Erçel donuk kalır bence. Yani Barış Arduç'ta da aynısı yaşandı. Barış Arduç'la da aynısı yaşandı. Barış Arduç çok istekliydi, çok arzuluydu. Kendi etti, kendi buldu. Barış Arduç ama şu çıkan sonuçlardan da memnundur. Bakma sen. O da iyi PR yaptı Hande Erçel'le. Tamam Barış Arduç ama Hande Erçel'in halkla ilişkileri Barış Arduç'tan 10 kat daha yüksek. Yani Tabii. PR'ı. Dolayısıyla iyi rüzgar yaptı o. Şunu ama şurada söyleyeyim, sen çok güzel bir konu açtın. Tarçın, canlı yayın yapıyorum Tarçın. Canlı yayındayım ama. Acaba Leo'ya selam mı söylüyor? Leo'ya selam diyor herhalde. İletirim. Leo'ya mı söylüyorsun? Ne istiyorsun? Ne istedi? Ne? Tamam çalacağım. Dur bir dakika yayın. Peki çalayım. Bir saniye istedi, bir dakika. Mutlu Ne oluyor. güzel. Mutlu oluyor. Tamam. Harika. Bir daha çal diyor. Hayır olmaz. Bir daha çal. Nasıl çalıyorsun Bilal abicim? Vallahi harika. Nasıl çaldın öyle? Senin bunu bilmen lazım, öğrenmen lazım. Kaz Dağları'nda bunu bir çalacaksın abi. Yankı yapacak. Bütün keçiler, koyunlar hepsi sana koşacak. Ama Yapma. zaten ev çiftlik gibi, kuş çiftliği, üretme çiftliği, bir de keçilerle kuzular gelirse tamam mı? Bilal abicim. Canım benim. Evet. Evet. Şimdi çok güzel Tarçın ama başladık. Bir dakika şunu bitirelim ondan sonra. Ondan sonra yeter ama olmaz. Bir daha istiyor. Ya, ne olur kusura bakmayın ya. Ay, çok güzel. Tamam yeter. Şimdi Bilal abicim harikasın vallahi. Sen de öyle. Yani Hande Erçel, Mert Ramazan Demir Hande Erçel'le oynamayı kabul ederse her gün buradan eleştiririm. Vallahi bak o projeyi her gün buradan eleştiririm. Her gün konuşurum. Her gün anlatırım. Sadece buradan değil, Instagram hesabımdan, Twitter'dan her yerden eleştiririm. Olmaz öyle bir şey abi. Buna hakkı yok Değil yani. mi? Bu yani aşk ilişkisi yapımcıyla sevgili diye yapımcının projesinde istediği oyuncuyla oynayacak diye bir şey yok abi. Böyle torpil olmaz ya. Eskiden senin dediğin yıllarda mesela Türker İnanoğlu Evet. Filiz Akın'la evlenmiş. Türkan Şoray'ı istemiş. Eve gidip Türkan Şoray'ı istemiş annesinden. Annesi vermemiş. Benim kızım daha çok küçük demiş. 19-18 yaşında Türkan Şoray. Onu keşfeden Türker İnanoğlu'dur biliyorsun. Yönetmen. Tabii. Ünlü bir yönetmen. Genç. Ama Tabii. sonra Ben tanıştım kendisiyle. tanıştım. Tabii Evet. ben de tanıştım. Sonra Filiz Akın'dan evlendi. Bütün filmlerinde karısını oynattı. Filiz Akın'ı oynattı. Filiz Akın çok değerli, Allah rahmet eylesin bir oyuncuydu. Tabii. Ama birbirlerinden güç alıyorlar. Sonra ondan boşandıktan sonra da Gülşen Bubikoğlu ile evlendi mesela. Evet. Bütün başroller Gülşen Bubikoğlu. Tabii. Tabii. Ve mesela Fatma Girik dönemin en ünlü yönetmenlerinden Memduh Ün'le evlenmişti. Allah rahmet eylesin. Memduh Ün Fatma Giriksiz film çekmiyordu. Hakan Uzan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin veliahtı. Yeşim Salkım'la evlendi. Evet. Yeşim Salkım ne derse o oluyordu. Ve de Kral TV'de her saat başı Yeşim Salkım çıkardı. Her saat, her reklamda Yeşim Salkım dönerdi. Tabii. Yeşim Salkım ne derse o oluyordu. İstediği sanatçıyı birinci sıraya koyuyordu Kral TV'de. İstediği sanatçıyı listeye almıyordu. Hep böyle söylenirdi. İddialar bu şekildeydi. Yine ulus müziğin sahibi İskender Ulus'la Zara evlendiğinde de ben ulus müzikteki diğer sanatçıların sıkıntı yaşadığını duyardım. Doğrudur. Ben de duyardım. Böyle bir hırs oluyor kadınlarda. Benim kocam dolayısıyla en çok ben bu işin kaymağını yemeliyim. Yani Değil mi? o tabii o patronsa
Ben de patronun şeyim. Ben parlamam lazım. Başkaları niye parlayacak diye. Böyle bir şey içine girebiliyor kadınlar. Yani Bak şimdi mesela Bilal abicim, biz akrabayız diye söylemiyorum bunu kesinlikle. Yani biz kuzen torunlarıyız Ebru Yaşar'la, biliyorsunuz. Daha önce de canlı yayınlarda söylemiştim. Hatta evet, gırtlak kanseri olan Fidanya'ya da duyunca bizim yayınımızdaki konuşmalarımızı, kirasını ödemişti. Yüreği çok Allah razı güzeldi olsun. Ebru Yaşar'ın. Allah razı olsun. Yani akrabayız diye söylemiyorum. Mesela e, biliyorsunuz Show Radyo onlarda, TV100 onlarda. Tabii Ebru evlendikten sonra eşi bunları kanalı açtı, Show Radyo'ya aldı, medya sektörüne de el attı. Ama hiç karışmaz. Magazinde şu çıksın, bu olsun, radyoda şöyle olsun. Ebru'nun hiç karıştığını duymuyorum. Bu konuda çok değişiktir, çok farklıdır. Yani yayınların nasılsa formatı hiç karışmaz, değiştirmez. Ne güzel, ne güzel. Doğru olanı o zaten. Onu doğru olanı yapıyor. Şimdi Hande Erçel'le Onur Güvenatan yaklaşık bir aydır birlikteler ve Hande Erçel dün Londra'dan geldi. Havalimanında muhabir arkadaşlar kendisine sorular soruyorlar. Hande Erçel her zaman ketum Hande Erçel nasıl bulutlar üzerinde olduğunu belli ediyor. Nasıl mutlu. Ağzını böyle yaya yaya gülüyor. Gizleyemiyor mutluluğunu, sevincini. Kendisi de belki inanamıyor hala ve çok büyük değer veriyor Onur Büyük atama, güven atama. Hep bunları anlıyoruz. Aşk soruyorsunuz çocuklar. Şimdi konuşmam gereken zaman geldiğinde ya da gelirse o zaman konuşuruz. Daha hiçbir şey belli değil. Her şey çok yeni. Ben daha daha tanıma aşamasında olduğunu söylüyor burada. Ben daha tanımıyorum ki kimseyi. Bir durun, bir bakalım kısmet çocuklar falan diye böyle ne kadar heyecanlı ama tabii başlamış bir şeyler. Başlamış da karşısındaki insanla daha çok samimi olamamış. Yani her şeyi yapmışlar, etmişler, bir yola girmişler ama daha oturtamamışlar hiçbir şeyi. O yüzden de birbirimizi çok seviyoruz falan onlara girmiyor. Tabii iş, Onlara ama daha Eylül'de büyük bir ayrılık yaşadı Bilal abicim. Yüzünü gördük, üzüntüsünü gördük. gördük. Hemen Aralık ayında yeni, işte sektörel bir aşk bence, yani ben öyle düşünüyorum. Bakalım zamanla aşık olursam diye düşünüyor bence. Zamanla zamanla aşık olursam diye. Yani evlenmek ister bence. Hande İster. Erçel, Onur Zaten çocuk da istiyor. evet. Evlenmek de ister, patronunki olmak ister. Yapım şirketinin başına yapımcının eşi, yapımcının karısı ve beni Hollywood'a götür Onur. Hollywood'da bana film çektir, ha? Hollywood'da bana film çektir. Kim bilir ne hayalleri vardır şimdi Hande Erçel'in. Peki Tabii olabilir Bilal abicim. Ama bakalım, Türk dizileri güzel gidiyor ama yani böyle Hollywood'a henüz bir filmde böyle, yani çok önemli bir şekilde dünyaca tanınan bir star hem müzikte hem de filmde çıkaramadık, değil mi, oyuncu olarak. Yani Tarkan da tanındı ama hani böyle dünya starı olan e, kişilere şöyle baktığımız zaman e, öyle değil. Öyle bir albümler, öyle bir satışlar yakalanmadı. Yani olmadı zaten yurt dışındaki albümleri. Çalıştığı menajer iyi değildi. Bir oyuncumuz da yok. İnşallah çıksın yani. Türkiye'den de bir tane, tüm dünyanın tanıdığı. evet, inşallah çıksın. Ömer diyor ki Ömer Mahmutlu Hakan Sabancı'dan hızlı çıktı diyor. Hande Erçel için diyor bunu. Hande Erçel gerçekten hiç ara vermeden aşklar yaşıyor ya. Hiç boş durmuyor diyor kızlar. Bak Ömer. Evet yani e, e, peki dostlar. Şeye ne diyorsun Onur Akay? Bu medyadaki, televizyonlardaki spikerlerin, sunucuların, habercilerin yasaklı maddeyle ilgili ve grup cinsellik ortamlarındaki bu
bu söylentileri, yani her şey bir rezalet yani. Her şey bir rezalet. Skandal. Evimize aldığımız, evimizde misafir ettiğimiz televizyonlar vasıtasıyla, ekranlar vasıtasıyla ailemizin içine kadar giren, örnek olduklarını düşündüğümüz spikerler, sunucular, haberciler hepsi suça bulaşmış. Ne diyorsun? Çok ilginç. Yani Bilal abicim, e, bir de şöyle geçmişine bakınca mesela Mehmet Akif Ersoy'un, Evet, Habertürk şimdi artık eski genel yayın yönetmeni tabii, evet, görevinden alındığı için. E, Okuduğu okullara bakıyorsunuz. E, Değil mi? Daha çok böyle dini eğitim veren okullarda eğitim görmüş. Ailesine bakıyorsunuz. Çok ilginç. Ee, Yani e, televizyondaki duruşu, beyefendi, e, tabii, yaptığı röportajlar, açıkladığı konular her zaman topluma karşı ders niteliğinde mesajlar verirdi mesela. Ben izlediğimde görürdüm yaptığı programlarda, ama arka planda ne çıkıyor? ya Ne arka kadar ilginç. tabii arka planda e, Bizde paraya, şöhrete, kazandığı parayı da söylemiş, 400 bine yakın aylık gelirim var falan diyor, ama daha fazladır tabii bence. İşte biraz erken bence bazı kişileri belli yerlere getiriyorlar. Mehmet Akif Ersoy için bence genel yayın yönetmeni kadar yükselmesi, işte erken de onun içinde bazı kişilerle hem siyasetten olsun hem e, yüksek iş adamlarıyla ilişkileri oluyor. İşte demek ki bu yönde de ilişkiler yaşamış. Daha çok para kazanarak, konumunu kullanarak böyle şeyler yapıyorsa kötü. E, Sunucularda da bazı şeyler duyduk tabii. E, Yani bu piyasanın içinde ki kişileri işte oraya getirenlere, yani bayağı bir böyle, nasıl söyleyeyim Bilal abicim, en üstten en alta kadar bazı şeyler iyi gitmiyor gibi geliyor bana. Birçok şeyin değişmesi lazım gibi görüyorum ki e, bir çocuğa yapılan cinsel istismar mesela, o bile nerede onun yasası çıkıyor? Mecliste çıkıyor. Meclisin restoranında ne oluyor? Bilal abiciğim. Çok ilginç şeyler var Türkiye'de. çok ilginç. Son zamanlarda, son yıllarda inşallah her şey düzelir, bir yoluna girer. Liyakat önemli gibi geliyor bana bu Çok önemli. konularda. Liyakat çok önemli ve söylediğin gibi Mehmet Akif Ersoy'un genel yayın yönetmenliğine getirilmesi çok acele oldu. 15 yıllık Değil mi? 15 yıllık geçmiş olduğunu söylüyor kendisi. 15 yıl medyada çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Genel yayın yönetmeni olmak için çok kısa bir süre. 25 falan olması lazım. O tecrübeyi Tabii. çeyrek asır dolu dolu yaşamış olması lazım. 15'te ancak haber müdürü olursun. İşte şef olabilirsin. Ama haber müdürü olursun. Onu kaldır ama genel yayın yönetmenliği başka. İşte yani onu oraya getiren insan da şu anda hapiste. Kenan Tekdağ. Kenan Tekdağ astı astık, kestiği kestik CEO'suydu. Habertürk'ün, Show TV'nin bütün yayınların hepsinin, gazete varken Habertürk gazetesi, her şey ona bağlıydı. Ama Kenan Tekdağ'ı da kara para aklayan Can Holding'in bütün o işlerini dizayn eden insan olarak itham edildi, suçlandı savcılık tarafından, kara işleri. O da yani şu anda cezaevinde ve onunla ilgili de başka şeyler de söyleniyor. Yani e, bu Mehmet Akif'ten Aynen. de paralel işler çevirdikleri de söyleniyor. Yani Mehmet Akif Ersoy'un olayında biraz açacak olursak şunu söylememiz şart. Toplumun çok kızdığı, mesela spiker kadınlara, ekrandaki Evet. spiker kadınlara türlü söylemlerle, bunun çeşitli yöntemleri var. E, Türlü söylemlerle ve açık açık, ya benim dediğimi yaparsın, benimle birlikte olursun, benim isteklerimi karşılarsın, ya da seni ekrandan alırım, oturur bütün gün masada haber yazarsın. Ne kadar ağır bir söylem ya. Ne haddini sen Aa, çok iyi.
Tabii sen bunu nasıl söyleyebilirsin kadın spikerlere? Bu yüzden istifa edip başka da iş bulamayan, işsiz kalan, bir senede Türkiye'de iş bulamayınca Amerika'ya göçen mesela bir kadın, Mehmet Akif Ersoy'un kendisine yaptığı, uyguladığı bu mobbingi anlattı dün sosyal medyada. İsim vererek, kendi ismini, kendi resmini falan da vererek anlattı kız. Sercan Yaş, buraya nereden geldik? Mehmet Akif Ersoy'dan önce spiker sunucular Hande Sağıroğlu, Ela Rümeysa Cebeci. Ela Rümeysa mesela Show TV'de her gün bu sabah programını sunan kız değil. Evet. Her gün. Evet. Meltem Acet. Bunlar da yine Daha önce de Habertürk'te sabahları sunardı tabii Ela. hepsi Sonra Meltem Acet de öyle. Meltem Acet şeye geçti. Ekol TV ana habere geçti. Birçoğu dağıldı. Habertürk'te zaten bayağı bir sallanma oldu. Hiç iyi yönetemedi Mehmet Akif Ersoy. Reytingleri düştü. Yönetemez çünkü kapasitesindeki abi haberci olmak başka, şey olmak başka, yani yönetici olmak başka bir şey. O bambaşka Tabii. bir şey. Onun derdi kadın kız ne kadar çok düşürürüm. Öyleymiş işte Sayın Savcının anlattıklarından onu anlıyoruz. İthamlarından, suçlamalardan onu anlıyoruz. Ve peki bu kapı nasıl açıldı? Yani neden bu sunucular Mehmet Akif Ersoy filan bir anda Türkiye'nin gündemine bu ithamlarla oturdular? Şöyle, bundan 2 hafta önce Sercan Yaşar isimli bir fenomen gözaltına alındı abi. O günleri de biliyorum yani, takip ediyorum, görüyorum ekranda filan. Sonra bunun ünlülere uyuşturucu sağlayan kişi olduğu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ve sonra bu adam tutuklandı. Bu adam tutuklandıktan sonra Sercan Yaşar'ın cep telefonunu polis incelemeye almış. Sana şifresini sorduğu zaman polis cep telefonunu vermeme hakkım var. Açıklamama, söylememe hakkım var. Bunun cezası yok. Bu senin anayasal hakkın. Sercan Yaşar da demiş ki ben söyleyeyim size şifreyi. Söylemiş şifreyi. Ya korktuğundan ya yardımcı olmak istedi, bilmiyorum. Ondan sonra ve orada kimlere uyuşturucu temin ettiği hepsinin listesi varmış, biliyor musun? Yüzlerce insan, yüzlerce ünlü. Spikerler de oradan çıkıyor. Yani o listelerde Mehmet Akif de oradan çıkıyor. O listelerde çıkıyor. Bu Sercan Yaşar'ın bir fotoğrafları yayınlanıyor abi ünlülerle sosyal medyada. Yanındakilerin hepsinin yasaklı maddeyle yakın uzak ilişkisi olduğunu sen ben filan biliyoruz. İşi bilenler biliyoruz. Hep o Tabii. tiplerle. Hep o insan aralarında çok ünlüler de var. Mesela ameliyat olan, devamlı burnundan ameliyat olan birisi var mesela, devamlı. İnsanlar diyor ki bak bak zavallı yine burnundan ameliyat oldu diyor. 10. kere, 11. kere. Niye oluyor? Çünkü eritmiş, uyuşturucu burnundan çekti, erimiş gitmiş. Tabii. Neyse şimdi... Bilal abicim eskiden de bunu sanatçıların masörleri yapardı. Anlatsana lütfen. O zaman internet yoktu. İşte evet. Masör, ne bileyim basın danışmanının bazıları bu şekilde şeyler yapardı. Bu fenomenler gibi. Herkese giden masörler bana da gelirdi mesela. Ben ondan her şeyi duyardım. Sonra hapse girerdi onlar hep. Kimlere gittiğini de biliyorum mesela. Onun için çok ilginç. Yani bir böyle kişileri yakaladılar mı her şey ortaya çıkar. Tabii. Ve daha yüzlerce isim var diyorlar. Aman açıklanmasın diyenler var. Korkuyor herhalde kendisinden. Ne zaman açıklanacak diğer isimler diye bekleyenler var. Şimdi bir de Mehmet Akif Ersoy'un ilginç, bugün 35 yaşında bir haber spikeri, işsiz kalmış kadın Mehmet Akif Ersoy'a ulaşmış. Mehmet Akif Ersoy'la yaşadıklarını anlattı bugün. Ben biraz evvel videoyu onunla ilgili çekiyordum. İşte Mehmet Akif Ersoy'un erkek arkadaşı ve bu kadın mesela üçü birden yatağa giriyorlar falan. Kadın bunları itiraf etmiş, anlatmış. Ve parayı böyle rulo haline getirerek
işte ortamda yasaklı madde çektiklerini falan anlatıyor. Çok iğrenç iğrenç şeyler. Şunu da söyleyeyim ve bitirelim bu konuyu. Bu önemli söyleyeceğim. Şimdi insanlar düşünebilirler ki yasaklı madde kullanmanın cezası eğer tedavi olmayı kabul ederse yok, hapise girmiyor. Tedavi olmayı kabul ederse, tedavi olursa, olmazsa 2 ile 5 yıl arası kullanmak. Ama şimdi burada Mehmet Akif Ersoy ile ilgili savcılığın suçlamalarında Türk Ceza Kanunu 190. maddeye giren çok ağır bir ceza var. O da şu: uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanılmasına yer ve imkan Yes. sağlama suçu. 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası. Deniz Seki bu maddeden yattı. 6,5 yıl ceza aldı. 3 sene net yattı abi Deniz Seki. Evet, evet. Yasaklı madde kullanılmasına yer ve imkan sağladığı için arkadaşlarına, insanlara. Yani dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy eğer suçlu bulunursa sadece bu suçtan 3 sene yatar. Sadece bu suç. Evli olduğunu da duyuyordum ben ama çocukları olduğunu, evli olduğunu. İlk eşinden 2 çocuğu var. İkinci eşiyle 8 ay evli kaldı. Televizyoncu o kız da. Kadın zor kurtuldu, zor boşandı. Ve kadın dün karanlıkları aydınlatmak gerekir filan gibi bir hashtag yayınladı. Karanlıklar O şükür zaman aydınlanıyor filan gibi bir hashtag yayınladı kadın dün. Şükür karanlıklar aydınlanıyor filan gibi. Tam o anlama gelecek bir şey yayınladı. evet, demek ki hiç görüntüsü, yani ekranda yansıttığı görüntü gibi bir insan değilmiş. Bambaşkaymış. Yazık o 2 tane evladı. İlk eşinden 2 tane evladı var. Yazık. Sevgili Onur Akay, Taşacak Bu Deniz dizisi Adı da Mehmet Akif Ersoy. ya Yani değil mi? İstiklal Marşımızın İstiklal Marşımız. yazarı, bestecisi. Taşacak Bu Deniz dizisi 10. gününde, 10. bölümünde Türkiye'nin bu sezon en çok izlenen dizi unvanını eline geçirdi. Rekor üzerine rekor kırıyor. 17 reyting, Kırıyor. 18'e çok az kaldı. 18 reytinge. ABC'de 17,52. Yani çok önemli bir şey. 20'yi yakalayacak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 20 reytinge Yakalar. Ve böyle. de dün gece o saatlerde dizi oynarken birden Güllü olayı gündeme geldi Bilal abiciğim. Bravo. Bravo. Herkes canlı yayınlar, CNN Türk canlı yayına geçti. Sosyal medya çalkalandı. Halde reytingleri çok yüksek. Çok doğru. Çok Yani doğru. bence de çok tuttu o dizi. Çok çok başarılı demek ki. Onur Güven Atam'ı tebrik etmek lazım değil mi bu sefer? Çok doğru söylüyorsun. Onur, beni taşacak bu denize yerleştirsene. Eleni'nin kız kardeşi olayım. Kız kardeşi çıksın Eleni'nin. İngiltere'de, Londra'da üniversite okuyan. Mesela Hande Erçel. Onur, beni Eleni'nin ablası yap. Londra'dan gelim Trabzon'a, köye. Tamam da şimdi Onur Bey ne yapacak mesela? Mesela bir dizi yazdı, evlendi diyelim Hande ile. Karısını Barış Arduç'taki o sahneleri gibi öpüştürecek mi yani? Nasıl olacak? Zor işler. Ya Onur umursamaz. Onur profesyonel. Onur Profesyonel düşünür değil mi? tabii Onur her sezon 12, 13, 14 tane dizi yapıyor. 14, Tabii. 14, 14 tane dizi yapıyor. Onur öyle şeyleri umursamaz. Yani Projeleri Onur önemli tabii. bak ben sana bir şey söyleyeyim. Benim anladığım kadarıyla sen de insan sarrafısın, ben de. Onur Hande'de de kalmaz ama Hande Onur'a sımsıkı yapışır. Her taraftan onu bırakmamak için bir şekilde bağlar. Sımsıkı yapışır. Onur'a kalsa En güzel senaryoları o alacak. İlk önce o okuyacak. Herkesten önce. ve oradan seçecek ve oradan Tabii. seçecek.
Onur beni Eleni'nin ablası yap. Taşacak bu denize. Oyuncular falan gerek yok ki orada. Herkes profesyonel, çok güzel oynuyor zaten, değil mi? O bir, Tabii. o bir cibe binsin, üstü açık cibe. Şöyle tutsun, tek eli direksiyon. Sağa sola gitsin, gelsin profilden, sağdan soldan. Görünsün dizide, tamam. Ara sıra Eleni'ye sarılsın. Eleni onun burasında ağlasın. Ağlasın göğsünde ablasının. Aha. Ya Bakalım neler olacak. Artık Mert Ramazan'la uğraşmasın Hande Erçel. Sakın ha. Onur ben ya. de onu kulislerde konuşuyorlar, duyuyorum bugünlerde işte bu aşk yayından sonra Bilal abicim. Öyle bir isteği, arzusu varmış. Acaba dedim ben de bu Mert Ramazan Demir'in önümüzdeki günlerde başlayacak yeni projesinde mi oynayacak, ama öyle bir duyum almadım da öyle bir şey mi var acaba diye düşündüm yani. Ya yarın bütün sosyal medya seni konuşacak ya. İnsanlar şimdi üzülecekler, telaşlanacaklar. Hande Erçel, Mert Ramazan Demir'i başrolde kendisine istiyor diye. Onur ya. Ama sağlam yerlerden duydum onu İşte bak, Bilal sen abicim, bunu böyle kulislerden. söylediğin için şimdi bu bir de gerçekleşir, biliyor musun? Evet, olabilir de yani. Bilmiyorum. Of. Bunu iyice bir araştıracağım ben zaten. Ondan sonraki canlı yayınımızda da anlatırım bilgilere ulaşırsam. İşte böyle hayırlısı olsun. Artık her şey, neler görüyoruz Bilal abicim ya, bu piyasada her şey gittikçe daha da bozulmaya başladı. Biri annesini öldürüyor, camdan atıyor. İşte biri ne bileyim yasaklı maddelere yer sağlıyor. Kadınlara bilmem bir şeyler. Yani ne kadar değişti ortam. Böyle insanlar, çok ilginç oldu yani. Ee, Demek ki bu işleri gerçekten yapanlar değil, e, yani gerçek sanatçı ruhu taşıyanlar değil de nasıl söyleyeyim, e, başka kişilerin zoruyla, torpiliyle bir yerlere gelmiş kişiler var herhalde. Öyle. Pek çok işte öyledir ya. Bu arada Evet, bir izleyicimiz Güllü'nün torunu ne olacak diye soruyor. sorun Tuğya'nın o. Tuğya'nın çocuğu için. Onu hapisteki adamın, yani Tuğya'nın boşandığı kocasının torunun babasının ailesi, babaannesi, e, onlar aldılar. Bırakmış, Aldılar. oraya bırakmış zaten. Aldılar. Büyükçekmece'deki eve gitmeden oraya bırakmış. Evet. Onlar aldılar. Artık onlar ona sahiplenecek. Onlar olmasa devlet bakacak. Ama Onların oğlu da hapiste değil mi Bilal hapiste. abi? Hapiste Hem sabıka. annesi hapiste hem babası. Evet. Ya yazık, Tam çok. arabesk. Bu arabesk sanatçı hayatı da böyle oluyor. Çok şaşırıyorum. İşte her dönemde yaşananlar. Bir Esengül vardı, bilirsin Bilal abi. İşte filmi çekilen Bergen, yaşadıkları o olaylar, öldürülmeleri. Ne kadar ilginç. Güllü'nün camdan atılması, işte Tüdanya'nın gırtlak kanseri olup hiç konuşamaması, yaşadığı. Yani arabesk sanatçılarının hepsinde bir arabesk hayat oluyor. Müslüm Gürses'in de yaşadıkları kolay şeyler değil de. Değildi, değil TRT'nin, mi? Orhan Gencebay'ın daha, hepsine göre daha iyi, ama onun plak şirketi vardı. Biraz daha hepsinden farklıydı. Müslüm Gürses de TRT'nin yasakları nedeniyle pavyonlardaydı, biliyorsun Bilal abiciğim. Zor şeyler yaşardı. Tabii. Vücuduna, kendine çok zarar vermiştir. Çok zarar verdi. Çok zarar. Yasaklı maddelerle. Evet. Rahim Davut diyor ki bence Mert oynamak ister Hande ile, diyor. Allah Allah. Onur abi Mert sohbet isteyebilir. Onur abi sohbetini çok özledik, diyor Çiğdem Aslan Argun. Teşekkür ederim. Ben de sizleri çok özledim. Tekrar buluştuk bir Tekrar hafta aradan sonra. senin çok sevdiğin, benim senden daha çok sevdiğim Mert Ramazan Demir, Vogue Türkiye dergisi tarafından 2025 yılı Türkiye'nin stil sahibi ismi Evet, seçildi. okudum. Birkaç isimden biri seçildi. Ne diyorsun Mert'in oyunculuğun dışında?
bir ünvanla, bir beğeniyle böyle seçilmesine. Çok uygun, çok doğru bir karar veren bir dergi. Aslında tebrik ediyorum ben Mert'i. Zaten e, görünen köy kılavuz istemez ya Bilal abicim. Birçok ödülün de sahibi onlardı. Hem Afra olsun hem Mert. Ve de birçok böyle şeylerde seçilmesi gerekirken her zaman geri planda bıraktılar. Onları hep kıskananlar da var. Biliyorsunuz. Zaten ödül veren e, işte kurumunda kendi dizisi, kendi kanallarının dizisi varsa zaten hep farklı şeylerde dönüyor piyasada. Bu ödüllerde de bizim ödüllerimizde yok valla. Biz hep jürinin isteğiyle yapıyoruz. Senelerce de engellilerin oylarıyla yapmıştık Türkiye genelinde engelli vakıflarının, derneklerinin. Ama ben çok haklarının yenildiğini düşünüyorum. İlk defa bir derginin doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Keşke Afra Saraçoğlu'na da verselerdi. Ne kadar düzgün O da giyiniyor. uygundu. Onun da Paris şeyleri Uygundu. oldu bu sene. Çok da güzeldi her şey. Çok güzel. Başarılıydı. O da orada geçebilirdi. Değil mi? Ya kalemle çizilmiş gibi yüzü, ne kadar güzel bir hanım Afra Saraçoğlu. Gördün mü? Bu en son bir teaser Tabii. veriyor. YouTube'da yayınlanacak bir programa katıldı ya, iki kızın sunduğu. Orada şirinlikler yapıyor. Kaşlarını sırayla oynatıyor teaser'da, tanıtımda. Gördün mü? Nasıl Tabii sevimli, gördüm. nasıl Tabii. sevimli, Çok değil mi? Afra sevimli, tatlı, neşe dolu bir Neşe. insandır Bilal abicim. Bu diziyle ilgili de bazı böyle gündeme gelen sıkıntılar var sanırım değil mi? Biraz böyle sıkıntılar yaşanıyor herhalde Ya Afran dizisinde. maalesef Kenan İmirzalıoğlu bundan 10 sene evvel de bir katıldığı, oynadığı bir dizide benzer şeyler yapmış. Yönetmeni beğenmemiş, yönetmenle tartışmış, yönetmen değiştirmiş filan. Hangisi olduğunu bulabilir miyim aslında şimdi? Hemen bir saniye bir bakayım. Bir saniye. Yani Çok uzun. Kenan İmirzalıoğlu'da maalesef böyle bir ilginç taraf var. E, Yani bir insanın aklı almıyor. Bu bir sürü insan orada ekmek yiyecek. Bir sürü insan o dizide bir saniye. Yani sen dizinin sakat başlamasına sebep oluyorsun bu yaptıklarınla. Uyumlu olsana, değil mi? Uyumlu olsana. Tabii film mi dizi mi dediniz Bilal abicim? Bir bakıp döneceğim sana ama şimdi onu bulmam lazım. Bir saniye. Cingöz Recai olabilir mi? O dizi filmdi o. Bir saniye. Bir saniye. Şunu bir kapatsam da şuradan baksam. Bir git. Tabii. Kenan İmirzalıoğlu işte yakında başlayacak olan Abi dizisinden önce Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyordu. Daha önce 2018'de Fatih Sultan Mehmet Han rolüyle Mehmet rolünü üstlenmiş. Bir Cihan Fatih'inde. Herhalde o olmalı. Karadayı var bir de o biraz daha önce. 2012-2015. Ondan öncekiler zaten biliniyor. Ezel, Acı Hayat gibi. Bir de bir filmde oynamış 10 sene önce. Hemen hemen. Cingöz Recai'yi izlemiştim ben. Orada oyunculuğunu beğenmiştim. Güzeldi çok film. İzleyenler vardır. Ben de Bilal abi gelene kadar mesajlara mı bakayım? Dolmadık değil mi? Bizi duyuyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben Ben de buradayım. çok özledim. Ha Bilal abicim ben de Kenan İmirzalıoğlu'nu anlatıyordum sen yokken. Evet. Yapımı. Evet. 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 Şimdi okuyacağım Herhalde size. bir Cihan Fatihi değil mi? Sen bildin sen. Bir dakika. Sen bildin. Ee,
Bak şimdi bunu bana yazan arkadaş Kenan İmirzalıoğlu'nun daha önce de böyle bir olayı varmış. Bunu başka bir oyuncu yapsa yerden yere vurulur ama etkileşim getirmediği için kimse ilgilenmiyor bile bu konuyla diyor. Bunu bana yollayan. Fatih dizisinde yönetmen krizi. Kenan İmirzalıoğlu Fatih'in yönetmeni Altan Dönmez ile set saati nedeniyle tartışınca dizinin yönetmeni Cevdet Mercan oldu. Altan Dönmez işini kaybetti. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun rol alacağı Mehmet Bir Cihan Fatih dizisi yayına başlamadan, bir şeye benziyor mu? Yayına başlamadan benzettiniz mi bugünkü bir diziye? Yayına başlamadan ekibini yeniledi. Çekimleri devam eden dizide Evet. geçen ay yönetmen krizi yaşandı. Hepiniz gidersiniz. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran İmirzalıoğlu set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp böyle devam ederse hepiniz gidersiniz ifadelerini kullandı. Yaşanılan bu olay sonrası yapım şirketi Dönmez'in yerine yönetmen koltuğuna Cevdet Mercan'ı getirdi. Yapım şirketi yaptığı açıklamada Dönmez'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor. Yeni işlerinde başarılar diliyoruz. Adamı göndermişler. 2017 9 Kasım. Kenan İmirzalıoğlu bunu İşte niye yapıyorsun kardeşim ya? Niye yapıyorsun bunu ya? Niye yapıyorsun bunu ya? Yazık değil bazı mi insanlara? yönlerimizde maalesef böyle şeyler var. Sorunlar yaşanıyor setlerde. Ee, Bilal abicim daha önce de söylediğim gibi usta oyuncuları bekletenler oluyor. Neler oluyor neler. Saatlerce bekleyenler bilirim ben. Ama mesela Mert Ramazan Demir'i konuşuyorduk. Onlar usta oyunculara çok saygılılarmış. Ben Yalı Çapkını çekimlerinde hep duydum Bilal abicim. Biliyorsun benim oradan arkadaşlarım da vardı Evet. Bilal abi. O mesela usta oyuncu Çetin Tekindor'a olsun saygıları çok böyle farklıymış. Onların yürekleri de güzel. Tatlılar, değerliler bence. Hep öyle. Doğru Zaten söylüyorsun. karşıya yansıyor. Karşıya belli ediyor kişi kendini Bilal abi. Anlıyorsunuz onun kişiliğini bence. Bir canlı yayına konukken e, belli ediyor kendini. Ben anlayabiliyorum vallahi. Zaten biz belki de sahne tecrübemden geliyordur Bilal abicim ama bir insanı böyle en arka masadaki kişiyi bile ben koca böyle bir sahne aldığım gazinoda diyelim mesela anlayabiliyorum. Bana karşı pozitif mi negatif mi o enerjiyi uzaktan alıyorum. Alırsın. Alırsın. Ya bu biraz da Evet. tecrübeyle ilgili, biraz da içe dönük olabilmeyle de ilgili, kendini tanımayla da ilgili. Alırsın. Alırsın. Ee, Evet. Sevgili Bir de Onur Akay, evet. e, başka konuşacağımız... Şunu söyleyeyim. Ha, Yalnız projelerini konuştuk işte. Mert'in aldığı e, ödülü konuştuk falan. Bilal abicim şöyle aşkları çok iyi gidiyor ama. Onu söyleyeyim. Bir haftadır konuşamadık. Canlı yayına gelemedim. Yazı da yazamadım. Biraz böyle işlerimiz vardı. Dışarıda olduğum için şehir dışında falan. evet. Bilal abicim ondan dolayı buradan söyleyeyim bütün Afran fanlarına işleri de yolunda, aşkları da yolunda. Hiçbir sorunları yok. Ne kadar güzel. Zaten Sorunsuzlar. İşte yakalanmayı bekliyorlar. Muhabbetlerimize duyurulur. yakalamayı bekliyorlar diyor ya. Yani onları yakalayacak olan gazeteci herhalde yılın magazin muhabiri ödülünü alır artık. Alır artık. Tabii alır işte bizden yılın magazin muhabiri ödülünü aldı Mustafa Ağda. Başarılı şeyler yaptı o da havaalanında Çok güzel. yakaladı. Sorular sordu. Kaç kere ikisini de sıkıştırdı. Bir de ikisini el ele yakalarsa tamamdır. Ya, çok iyi yaptın. O şeye vermekte çok iyi yaptık, değil mi? Mustafa Tabii Ağa'ya vermekte çok çalıştık. tabii Bilal abicim sendin zaten jüri başkanımız. Gazeteci dostlar da istekleri de o yöndeydi. Başkaları da vardı tabii ama e, Evet, çok hak ediyordu. Son yıllar, son bir yıldaki çalışmaları gözler önünde zaten. çok evet. Aşkları, sevgileri de yolunda arkadaşlar.
Sevgili Onur Akay, onları yakından takip eden sevgili Onur Akay da bu doğrultuda konuştu ve Abi dizisi Şubat'a kaldı, artık Şubat'ta. Çünkü Ocak ayı içinde zaten diziler hepsi tekrar bölümlerini yayınlıyorlar. Reklam Tabii. düştüğü için. Mert'in dizisi de Şubat'a kadar yetişirse o da Şubat'ta başlar. İnşallah ikisi de başarılı olur diyelim. Öpüyorum seni. İyi ki varsın. Bilal abicim, ben de bütün izleyicilerinize sevgilerimi gönderiyorum. Güzel bir hafta sonu, cumartesi akşamı diliyorum. İnşallah haftaya Perşembe günü görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Bilal Özcan TV'ye tüm izleyenlerine sevgiler. 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 Görüşmek üzere arkadaşlar.